Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Fed'in faiz kararı sonrasında Başkan Jerome Powell'ın yapacağı enflasyon raporu sunumunu bekliyoruz. Borsa İstanbul güne yatay bir başlangıç yaparken gün içi fiyatlarda da oynaklığın arttığını gördük. Borsa İstanbul 100 endeksi dün gün içerisinde %0,09 puanlık artış ile 1360 puandan işlem kapatırken dün vadeli piyasalarında Fed açıklamaları ile alımların geldiği görülürken gün içi tepki alımlarında devam etmesini bekliyorum. Dün akşam Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizi %0 ila 0,25 aralığında sabit bırakılırken varlık alım programında tartışıldığını da söylemek isterim. Faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı 11 üyenin oy birliğiyle alınırken varlık alım programında da değişikliğe gidilmediği açıklandı ve aylık 80 milyar dolar hazine kağıdı ile 40 milyar dolarlık mortgage'ların alınma talebi tutanağı ifadeleri de kayıtlara geçti. Fed salgın döneminde toparlanma görülmesiyle birlikte maksimum istihdam hedefi ve %2 enflasyon oranını beklentisiyle amaçlanan hedefe doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtirken üyeler tarafından ilerlemenin sağlandığı ve gerekli uygulamanın yapılması için ilerleyen toplantılarda değerlendirilmeye devam edeceklerinde altı çizildi. Son zamanlarda beklentinin üzerinde gerçekleşen tüketici fiyat endeksine ilişkin Başkan Jerome Powell artışların geçici olacağına ilişkin beklentisini yenilerken fiyat artışlarının hepsinin geri alınmasının zor olduğu söylendi. Konut fiyatlarının çok hızlı artmasının varlık alım programı kapsamında satın alınan mortgage kıymetleriyle alakalı olduğuna dair eleştirilere Başkan Jerome Powell'ın cevabı ise hazine kağıdı ile mortgage destekli menkul alımların finansal şartları aynı şekilde desteklediğine de dikkat çekti. Son zamanlarda artan vaka sayısı ile yetkili organ tarafından maske takma zorunluluğunun geri getirilmesi tartışılırken artan vaka sayılarına ilişkin Fed tarafından yapılan yorum ise aşılamanın toplum geneline yayılması kamu sağlığı krizini ekonomiye olan etkisini azaltmaya devam etmesi büyük olasılık. Ancak ekonomik görünüme yönelik risklerin devam etmesi endişe verici olduğu belirtilirken Delta varyantının ekonomik etkileri geçtiğimiz yıla göre daha az olacağı vurgulandı ve Fed varyantın ekonomiye olan etkisinin ne olacağını bekleyip göreceğini de tekrardan vurguladı. Tahvil piyasalarında yaşanılan geri çekilme ve repo piyasasındaki hareketlilik nedeniyle Fed üyeleri para piyasalarına destek için yeni 2 repo programını uygulamaya koydu. Yurt içi piyasalar için repo kolaylığı sağlamak amacıyla yurt içi repo kolaylığı gecelik repo operasyonlarını düzenleyecek ve kabul edilen yatırım araçları ise hazine kağıtları, devlet destekli menkul kıymetler ve devlet destekli mortgage destekli menkul kıymetleri kabul edecek. Yabancı ve uluslararası kuruluşlar için repo kolaylığı yabancı resmi kuruluşlar ile gecelik repo anlaşmaları yapacak ve bu yabancı kuruluşların New York Fed'de tuttuğu hazine kağıtları kabul edilecek. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim.
İlk olarak dolar Türk lirasında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranında bir değişikliğe gidilmedi. Varlık alım programı ile ilgili toplantıda tartışılmaya devam edildiği belirtilirken, salgın şartlarının ağırlaşması ekonomi üzerinde risk oluşturulabileceğini de dikkat çekti. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,58 ve 8,62 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,48 ve 8,40 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanacak olan enflasyon raporunda yakından takip ediyorum. Artan tüketici fiyatlarına ilişkin genel projeksiyonun nasıl oluşacağını yakından takip ederken, dün gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası fiyatlarda negatif bir seyrin oluşmadığını gördük. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası değerli metalde kayda değer bir geri çekilme görülmezken, Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasalarında yaşanılan geri çekilme Başkan Jerome Powell'ın da dikkatinden kaçmadı. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası yatay seyrin devam etmesini beklediğim ons altında yatay seyrin süreceğini düşünüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1820 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1805 ve 1795 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı hem döviz kuru hem de ons altında bir hareket oluşturmaması üzerine gram altındaki yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 505 ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından piyasalara destek mesajı ön plana çıkarken, toplantıda varlık alım programının tartışıldığı da belirtildi ve hedeflenilen ekonomik değerlere yaklaşıldığında altı çizildi. Enflasyon oranındaki seyrin tam anlamıyla geçici olmayacağı, bazı fiyatların geri çekilmesinde güçlük görülebileceği vurgulanırken, Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda
1,1875 ve 1,1890 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1830 ve 1,1810 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde 4 milyon varillik bir azalış gerçekleşirken vaka sayılarındaki artışın yeniden hızlanması ve enerji ihtiyacının tartışılıyor olması Brent petroldeki seyri de zayıflatıyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 74,50 ve 75 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take